Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere DJI Mini 4 Pro'da hangi aksesuarları kullanabiliriz, hangilerini ne zaman kullanmalıyız ya da hangilerini kullanmamalıyız, bunları anlatacağım. Şimdi videomuza geçelim. Önde görmüş olduğunuz 5 tane aksesuar var arkadaşlar. Bunlar drone'u kullanabilirler ve olmayanlar da var. Niçin kullanılmaz ya da ne zaman kullanmalıyız gibi konuşacağız. Öncelikle bu aksesuarlar neden gerekli? Birinci olarak drone'umuzun güvenliği. Yani biz güvenli uçurmamız gerekiyor. Yeni başlarken tereddüt etmememiz gerekiyor. Bir yere çarpma riskimiz her zaman var. Evde uçurmayın dememize rağmen evde uçuranlar var. Yani insan dışarıda uçuramayınca ne yapıyor? Evde uçurmaya çalışıyor. Ya da drone'unuzla artık geliştiniz. Daha iyi içerikler üretmek istiyorsunuz. Hangi aksesuarları kullanacağız? Şimdi başlayalım. Önümde görmüş olduğunuz bir tane pervane koruyucu var. Yani siz drone'a yeni başladığınızda ya da orta seviye bile olsanız kullanabileceğiniz bir ürün. Neden orta seviye olsanız bile dedim. Ben çünkü 2 yıldan yani 2 yılken falan yanlış değilsem drone kullanırken ya da 1 yılı geçmişti diyelim. Kendim kullanırken bir kaza yaptım ve drone'umu kırdım. Yani şu aksesuar olsa drone'um kırılmayacaktı mesela. Hani bu aksesuar nedir? Hemen şöyle gösterelim. Arkadaşlar pervane koruyucu. Yani şu şekilde pervanenizi takıp drone'unuzu güvenli bir şekilde uçurabilirsiniz. Taktığınızda çok kuvvetli bir tutuşu var. Bundan sonra drone'u uçurabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Yani bir yere vurduğunuzda bu buraya müdahale edecek ama düşmeyecek drone'unuz. Yani en azından pervaneye zarar gelmeden drone'unuz düşmüyor, öyle söyleyeyim. Yani çok hızlı olursunuz, vurursunuz, drone takla atar. Ama normal kullanımlarda gerçekten çok iş görüyor. Bunu neden tavsiye ediyorum ve de hangisini tavsiye etmiyorum? Arkadaşlar bu ürünün bu şekilde hem alttan hem üstten drone'umuzu koruyor. Ve bundan 8 tane olduğunu düşünün. Bu sadece yandaki darbeleri. Hani orada drone düşse bile pervaneye zarar gelmeyecek. Ama onu neden önermiyorum ya da ne zaman kullanabilirsiniz? İkisini de anlatayım. Arkadaşlar bunu çok yeni başladınız. Drone aşırı derece tedirgin ediyor uçururken. Çok para verdim. İşte ben bunu uçururken rahatsız oluyorum gibi düşünceleriniz olabilir. Onu taktığınızda drone size bir aşırı yük uyarısı verecek. Yani siz 30 metre gidip 50 metre yükseğe gideceksiniz ya da tam tersi 50 metre ileriye gidip 30 metre yükseğe çıkabileceksiniz. Yani bu da drone'u sınırlayacak. Siz sadece etrafınızda uçururken bunu kullanacaksınız. Ama nedir? Drone'a yeni başlıyorsanız her zaman açık alanda başlamalısınız uçurmaya. İkinci aksesuarımıza geçelim arkadaşlar. Drone'a alabileceğiniz bir ayak. Yani iniş takımı. Şu şekilde onu da açtım. Gördüğünüz şöyle bir tane iniş takımı var arkadaşlar. Katlanabilir. Gerçekten küçük oluyor. Bunları açtığımızda bu şekilde oturuyor. Ve şu an drone'umuz inişi hazır. Neden iniş takımı önemli? Arkadaşlar elinizde indiremeyebilirsiniz. Yani her zaman elinize inecek diye bir şey yok. Bazen işte meşgul olursunuz. Otomatik iniş başlatırsınız. Vesaire vesaire. Siz indirirken yerde çamur olabilir, taş olabilir, işte toz olabilir. Yani bu yaklaşık drone'unuzu 2 santim yerden yukarıya kaldırıyor. Yani yere indiğinde gimbalınıza zarar vermeyi kurtarıyor. Bu iki ürün aslında yeni başlayanlar için gerçekten ideal bir ürün. Hani orta seviyeye kadar ideal. Hani dediğim gibi zaten bir yerden sonra indiriyorsunuz. Bir yerden sonra da zaten bu koruyucuları da kullanmıyorsunuz. Bir sonraki de yani böyle RC kumanda yani ekranlı ya da ekransız kumandayı kullanabileceğiniz bir tane anten. Yani yanınızda bulunmasında fayda var. Kullanan arkadaşlarım olumlu da yanıt verdi, olumsuz da yanıt verenler oldu. Hani mesafenin değişmediğini söylüyor ama mesafeler genelde şehir içindeyseniz hani bunlarda çok böyle afaki farklar oluşturmuyor. Yani drone'unuz bir binanın arkasına geçtiğinde bu ne kadar alıcıları artırsa bile hani drone'unuz artık sinyal gönderemez hale geliyor. Yani gönderse de bunlar alamaz hale geliyor. Hani bunlar nedir? Açık alanda örnek veriyorum 1 kilometrede sinyaliniz kopuyorsa hani bu 1,5 kilometreye kadar çıkarır. Hani bunun da mantığı nedir diye sorarsanız drone'unuz sinyal veriyor, kumanda sinyali alıyor. Yani aslında kumanda bir alıcı. Bu alanını artırıyor. Yani sinyaller bununla daha fazla toplanıyor diyeyim. Yani dediğim gibi çok yoğun bir frekanstaysanız, şehir içinde çok kullanıyorsanız bunlar çok kar etmez. Ama böyle 1 kilometre ben gönderiyorum, üzerine geçemiyorum dediğinizde bunlar size devreye girecektir arkadaşlar. Hani bu ileri orta bu fark etmiyor. Şöyle 2 tane çantanızı atın bir köşede dursun. Kullanabilirsiniz ihtiyaç olduğunda. Bir sonrakine geçelim. Bunları da şöyle koyalım. Bir sonrakinde bu arkadaşlar gerçekten hani bu işi çok yapanlar, çok uçuranlar, böyle benim gibi hani tanıtım ya da ufak bir çekim yapanlar için değil. Biraz daha bu işe kendini adamışlar için diyelim.
böyle bir kayış var ve şurada da kumandamızı takmak için bir aparatı var. Hemen şurada gördüğünüz gibi bu ekranlı kumanda için değil, ekransız kumanda için taktığınızda böyle bunu da taktığınızda arkadaşlar gerçekten sağlam bir şekilde tutuyor. Şimdi bu ne işimize yarayacak derseniz hemen şöyle göstereyim. Bunu taktık. Şimdi arkadaşlar sayarsanız tabii bunu biraz kısmanız gerekiyor. Bana göre biraz büyük. Şuradan ayarlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Yine kumanda elimde şöyle kumanda var. Hafiften boynumdan destek alıyorum yani şu şekilde. Yani daha sinematik, daha elimi yani joysticklere daha çok müdahale edebilecek şekilde. Yani diğer türlü böyle yaparken mesela hafiften yavaş yavaş yaparken eliniz titreyebilir. Yani yani hızlandıracaksanız videoyu normal çekimde zaten ufak tefek hatalar göz ardı edilebilir. Çünkü drone'un gimbal hassasiyeti o konuda. Ama videoyu hızlandıracaksanız yani buradan 500 metre ilerideki nesneye yaklaşıyorsanız bu ufak tefek hatalar video hızlandığı için böyle tak 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 izleyicilere vuracağı için bunlar önemli. Yani bu da çekimi çok yapanlar için önemli bir detay diyelim. Bunu da kenara koyduk. En önemlisi yeni başlasanız da sonra da ileride neyse her neyse olması gereken bir aksesuar bence arkadaşlar. Şu şekilde çıkaralım. Şöyle iki parça, biri temizleme bezi yani cam buğu yapabilir. Ondan sonra elinizle dokunabilirsiniz. Taktıktan sonra ya da takmadan önce temizleyip lensi ya yerine koyacaksınız ya da drone'a takacaksınız. Hemen şöyle açalım kutusunu. Kutusu yani bu şekilde biraz kaba gelebilir ama çantanızın bir köşesine attığınızda orada da gözükmeyecektir. Kendisi çok küçük arkadaşlar. Şimdi neden tek bir tane filtre var? Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz filtreler ayarlanabilir filtre. Yani bu da ne demek oluyor? Yani şu an önünde görebilirseniz birden 5'e kadar numaralar var. Yani bir ND2'den başlıyor. ND2, ND4, ND8, ND16 ve ND32 olmak üzere 5 tane filtreyi barındırıyor. En açıktayken bu şekilde görünürken daha sonrasında açtığımızda yani ND32'yi aldığımızda siyahlaşıyor. Yani şu şekilde de görebilirsiniz. Siyah ve açıklık. Bunlar niçin önemli? Arkadaşlar ND32 böyle saat 5'te çekim yapmaya başladığınızda orada çok işinizi görür. Neden? Zaten güneş ışınları çok fazla. Güneş ışınları vurduğu yeri böyle bildiğin rengini patlatıyor güneş ışınları. O yüzden mesela yeşiller çok yeşil çıkabilir ya da mavi böyle beyaz gibi çıkabilir. O zaman böyle ND32 kullanabilirsiniz. Ya da saat böyle 7 oldu. Hafiften güneş vuruyor ama vurduğu yerde bir parıldama oluyor. Diğer yerlerin renkleri normal ama güneşin vurduğu yerde parıldamalar böyle beyazlamalar oluyorsa ND4, ND2 kullanabilirsiniz. ND filtrelerde bu konuda çok önemli bir detaydır. Yani aslında bu da böyle video çekimi için önemli olanlar için. Yani siz videoyu normalde çekebilirsiniz. Yani bunun farkına varmadan yani bunu alıp kullanmadan farkına varmak biraz zor video işiyle uğraşmıyorsanız. Ama herhangi bir video işiyle uğraşıp onu editlerken o beyazların patladığını görebilirseniz çok önemli bir aksesuardır. Yani bir de mesela alabileceğiniz mesela ekranlı kumanda kullanıyorsanız ya da normal kumanda onun için bir silikon koruyucu kılıf alınabilir. Tabii hani bir yerden bir yere taşırken çantanızın içine sıkıştırdığınızda yanına bir şey koymazsanız buna hiç gerek yok. Ama yanına böyle ufak tefek aksesuarlar alıp atacaksanız mesela bunu kumandanızın yanına atabilirsiniz. O zaman bir silikon kılıf alarak hani bunun kumandayı çizmesini önleyebilirsiniz. Ürünler bu kadar da arkadaşlar. Yani sizin de aklınıza takılan bir ürün. Mesela suya iniş kiti var. Yani suya iniş ürünü var. Hani altında böyle simit gibi bir şey. Böyle suya inir. Kullanılabilir mi? Hani bunu test eden suya direkt indiğinde bir problem olmuyor. Ama zaten siz onu taktığınızda uçamayacağınız için denizin üzerinde de onunla yani çok uzağa uçmanın bir anlamı olmadığı için kullanmazsınız. Yani denizin üstünde uçacaklar da yerden değil biraz yüksekten uçar. Yani yansıma aslında drone'u indiren şey güneşin yansıması. Yansıma drone'a vurduğu için mesafeyi kısaltıyor. Yani daha yere yakınmış gibi hissettiriyor. O da inişe geçiyor. Ama bu buranın konusu değil. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ürünleri almak isterseniz açıklamadaki Shopee yerden alabilirsiniz. Bizzat ben gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.